Saat 10:21. En büyük yıldız artık nefes almıyordu. 14 saat önce aynı adam o sahnede prova yapıyordu. Yatağının yanında bir doktor vardı, bir de süt beyazı bir şişe. Peki o odada o sabah gerçekte ne oldu dersin? 5 Mart 2009, Londra'da bir basın toplantısı. 50 yaşındaki adam mikrofona eğiliyor ve tek bir cümle söylüyor. Bu son perde. 10 yılı aşkın süredir büyük bir turneye çıkmamıştı ve şimdi geri dönüyordu. Londra'daki O2 Arena için önce 10 konser açıklandı. Ama talep o kadar büyüktü ki sayı önce yükseltildi, sonra 50'ye çıkarıldı. 1 milyondan fazla insan bilet için kaydolmuştu. Biletler 13 Mart sabahı satışa çıktı ve 4 saat içinde tükendi. 750 bin bilet. Bir turne için o güne kadar görülmüş en hızlı satış. İlk konser Temmuz'da yapılacaktı. Ama 50 konser demek, 50 gece demekti. Sahnede 2 saat, ardından sabaha kadar süren bir sessizlik. Ve o adam yıllardır düzgün uyuyalıyordu. Uyku, satın alamadığı tek şeydi. Uykusuzluk onun için yeni değildi. Turne otellerinde, kapalı perdelerin ardında, gözünü kırpmadan sabahladığı biliniyordu. Işıklar sönünce, beyninin de susmasını beklerdi. Beyni susmazdı. Los Angeles'ta, Holmby Hills'da, ayda yaklaşık 100 bin dolara kiraladığı bir malikanede 3 çocuğuyla yaşıyordu. Prince 12 yaşındaydı, Paris 11, en küçükleri henüz 7. Provalar Staples Center'da yapılıyordu. Sahne devasaydı. Dev ekranlar, asma platformlar, yüzlerce ışık, onlarca dansçı. Program ağırdı. İlk konsere sayılı haftalar kalmıştı ve geri sayım acımasızdı. Ekibin bir bölümü endişeliydi. Yönetmen Ken N.Y. Ortega, 20 Haziran'da yapımcılara bir e-posta yazdı. Yıldız'ı o akşam çok zayıf ve çok yorgun görmüştü. Üşüyordu ve titriyordu. Turneyi düzenleyen şirket, Yıldız'ın yanına 24 saat hazır bekleyecek bir doktor verdi. Adı Conrad Murray'di. Las Vegas'tan gelmişti ve onu bizzat Yıldız'ın kendisi istemişti. Murray bir kardiyologdu, kalp doktoruydu, anestezi uzmanı değildi. Bilinci kapatan bir ilacı hastane dışında tek başına yönetecek eğitimi hiçbir zaman almamıştı. Kendisine ayda 150 bin dolar teklif edilmişti. Sözleşme aslına bakılırsa hiç imzalanmadı. Ama o, muayenehanelerini kapattı, hastalarını bıraktı ve Los Angeles'a taşındı. Onun görevi tek bir şeydi. Yıldız'ı sahneye ayakta çıkarmak. Ve bunun için her gece o karanlık yatak odasında uyutmak. İşi uyku vermekti. Ücreti de bunun içinde. Yıldız'ın uyku için istediği ilacın bir adı vardı. Ona sadece süt diyordu. Sütüm derdi. Beyaz, koyu, sessiz bir sıvı. Ve o sıvı olmadan gözlerini kapatamıyordu. Gerçek adı Propofol'dü. Ameliyathanelerde kullanılan güçlü bir anestezik. Cerrahlar onu bir hastayı saniyeler içinde bilinçsiz hale getirmek için kullanır. Bir yatak odası ilacı değildir. Propofol uyku vermez, bilinci kapatır, solunumu baskılar, tansiyonu düşürür. Bu yüzden hastanede bile uzman bir anestezi doktoru oksijen ve kalp monitörü olmadan asla verilmez. O yatak odasında böyle bir monitör yoktu. Nabız düşünce alarm çalan bir cihaz yoktu. Yedek solunum ekipmanı yoktu. Sadece bir doktor, bir serum askısı ve bir şişe vardı. Marie'nin kendi ifadesine göre bu, yaklaşık 6 hafta boyunca neredeyse her gece tekrarlandı. Yıldız'ı ilaçtan yavaş yavaş kesmeye çalıştığını, o son gece bile bunu denediğini söyleyecekti. Mahkemede, Las Vegas'tan bir eczacı ifade verdi, doktorun birkaç ay içinde 250'den fazla şişe propofol sipariş ettiğini, kutuların hastaneye değil, sıradan bir eve gönderildiğini anlattı. Kimse durdurmadı. Ne yapımcılar, ne asistanlar, ne ev çalışanları. Kimse bunun bir tedavi değil, bir bağımlılık zinciri olduğunu yüksek sesle söylemedi. Herkesin gözü 50 konserdeydi. Provalarda bazı geceler Yıldız güçlüydü. Dans ediyor, koreografiyi tek seferde çıkarıyor, kendinden 20 yaş küçük dansçıları peşinden sürüklüyordu. O gecelerde herkes rahat bir nefes alıyordu. Bazı geceler ise titriyordu. Battaniyeye sarınıyor, sözleri hatırlayamıyor, yemeğini yiyemiyordu. Ekip sahnenin karanlığından endişeyle birbirine bakıyordu. Ama prova iptal edilmiyordu. 24 Haziran akşamı Yıldız Staples Center'a geldi. Prova ancak saat 9 civarında başlayabildi ama o gece iyiydi. Ortega'nın deyimiyle uzun zamandır ilk kez tam formundaydı. O gece birkaç şarkı çalıştılar. Sonuncusu Earth Song'du. Dev ekranın önünde kollarını iki yana açtı, ışıklar üstüne düştü. Onu hayatında son kez o sahnede söyledi. Kimse bunu bilmiyordu. Ken, New York Ortega onu gece yarısına doğru gördü.
Kucaklaştılar, Yıldız ona kendisini zorladığı için teşekkür etti, artık hazır olduğunu söyledi. Yönetmen sonradan o gece onu çok mutlu gördüğünü anlatacaktı. Gece 12.30'da siyah bir bornoza sarılmış halde arenadan çıktı. Arabaya bindi, kapı kapandı, bir daha o sahneye çıkmadı. 50 konserin hiçbiri yapılmayacaktı. Saat 1'de evine döndü. Çocukları uyuyordu. Yarım saat sonra yatağına uzandı, ışığı söndürdü. Ama gözlerini kapatamıyordu. Ertesi sabah yeni bir prova, ondan sonra Londra vardı. 25 Haziran, gece saat 1. Doktorunu odaya çağırdı. Uyuyamıyordu. Kafası hala sahnedeydi, ışıklar hala yanıyordu. Beyni durmuyordu ve bunu tek başına susturamıyordu. Saat 1.30'da doktor ona ilk yatıştırıcıyı verdi. 10 miligram diazepam, ağızdan. Sıradan bir insanı derin bir uykuya götürmeye yetecek bir doz. Onda hiçbir şey olmadı. Uyuyamadı. Saat 2'de damardan 2 miligram lorazepam verildi. Yine olmadı. Yatakta döndü, konuştu, bekledi, gözleri açık kaldı. İlaçlar artık üst üste biniyordu. Saat 3'te midazolam, saat 5'te yeniden lorazepam, 7.30'da bir kez daha midazolam. Komodinin üstünde boş cam ampuller birikiyordu. Perdelerin ardında gökyüzü çoktan ağarmıştı. 6 ilaç, 6,5 saat. Sabah olmuştu ve adam hala uyanıktı. Bir uyku uzmanı sonradan mahkemede şunu anlatacaktı. Propofol gerçek uykuyu, rüya uykusunu hiç vermez. Adam 60 gecedir uyumamıştı. Yıldız ısrar etti, sütünü istedi. Uyuyamazsa provayı yapamayacağını, konserlerin iptal edileceğini söyledi. Doktorun anlatımına göre saatlerce direndi ve en sonunda pes etti. Saat 10.40, 25 miligram propofol, lidokainle seyreltilerek damarına yavaşça verildi. Birkaç saniye içinde konuşma kesildi, nefes yavaşladı, o da sonunda sessizleşti. Ama o sessizlikte onu izleyen tek bir cihaz yoktu. Nabzını sayan, oksijenini ölçen, düşünce alarm çalan hiçbir şey. Ve doktorun telefonu çalmaya devam ediyordu. O sabah Marie'nin telefonu defalarca kullanıldı. Saat 11.18'de başlayan uzun bir konuşmanın ortasında karşısındaki kadın doktorun bir anda sustuğunu fark etti. Hattın öbür ucunda boğuk bir uğultu vardı. Kendi ifadesine göre yalnızca birkaç dakikalığına odadan çıkmıştı. Döndüğünde Yıldız nefes almıyordu, o odadan ne kadar süre uzak kaldığını hiçbir zaman kesin olarak söyleyemedi. Nabız zayıftı, vücut hala sıcaktı. Doktor kalp masajına başladı ama yumuşak bir yatağın üstünde ve tek eliyle. Oysa kalp masajı sert bir zeminde iki elle yapılır. Odada yardım çağırabilecek başka biri bulunmuyordu. Doktor o evin sokak adresini bile bilmiyordu. Kapıya koştu ve merdiven boşluğundan aşağıya seslendi. Dakikalar akıp gidiyordu. Güvenlik görevlisi Alberto Alvarez odaya girdiğinde doktor ondan yardım çağırmasını istemedi. Önce komodinin üstündeki şişeleri bir çantaya doldurmasını istedi, sonra da serum torbasını. Alvarez bunu yıllar sonra mahkemede anlattı. Şişeler ve serum torbası çantaya kondu, fermuar çekildi. Ancak bütün bunlar bittikten sonra 911 aravasına izin verildi. O sırada çocuklar kapıdaydı. 11 yaşındaki kızı babasını yatakta gördü ve bağırdı. Doktor, çocukların babalarını bu halde görmemesi gerektiğini söyledi. Alvarez onları koridora çıkardı. Saat 12.21. 911 araması sonunda yapıldı. Hattaki görevli hemen hastanın yere yatırılmasını istedi. Yıldız 1,5 saate yakın süredir hareketsizdi. 5 dakika sonra ambulans oradaydı. Ekip evde 42 dakika boyunca müdahale etti. Doktor onlara propofolden hiç söz etmedi. Hastanede saat 14.26'da öldüğü açıklandı. Haber dakikalar içinde bütün dünyaya yayıldı. İnternet siteleri çöktü, telefon hatları kilitlendi. Hastanenin önü mumlarla doldu. 50 yaşındaki bir adam için milyonlarca insan sokaklarda ağladı. 2 ay sonra otopsi sonucu açıklandı. Ölüm sebebi akut propofol zehirlenmesiydi. Kanındaki ilaç düzeyi büyük bir ameliyat masasında yatan bir hastanınkine denkti. Evinin yatağında. Rapor, yatıştırıcı ilaçların etkisinin de ölümü ağırlaştırdığını yazıyordu. Sonra bir satır daha geliyordu. Adli tabip, ölüm şeklini soran o satıra tek bir kelime yazmıştı. Ölüm şekli cinayet. Hastalık değil, kaza değil, bir başka insanın eylemi sonucu ölüm. O günden sonra bu artık tıbbi bir mesele değil, bir suç dosyasıydı. Vücut zayıftı, 62 kilo. Ama kalbi sağlamdı. Adli tabip 50 yaşındaki bu adamın yaşına göre iyi durumda olduğunu söyledi. Onu öldüren bir hastalık değildi. 7 Temmuz'da veda töreni yapıldı. Yer, provalarını yaptığı arenaydı.
11 yaşındaki kızı mikrofona çıktı ve doğduğu günden beri babasının hayal edilebilecek en iyi baba olduğunu söyleyip ağladı. 2011'in Eylül ayında Conrad Murray yargılanmaya başladı. Suçlama taksirli adam öldürmeydi. Duruşma haftalarca sürdü, canlı yayınlandı ve bütün dünya o salonun içine baktı. Savcılık, tıbbın en temel kurallarının çiğnendiğini söyledi. Monitör yoktu, solunum ekipmanı yoktu, doktor telefonla ilgileniyordu, hastasını yalnız bıraktı, şişeleri sakladı ve yardım çağırmayı geciktirdi. Savunma, Yıldız'ın doktor odadan çıkınca ilacı kendi kendine verdiğini iddia etti. Uzmanlar bunun kandaki ölümcül düzeyi açıklayamadığını gösterdi. Jüri 2 günden kısa sürede karara vardı. 7 Kasım 2011. Salon doldu, kapılar kapandı, karar okundu, suçlu. Doktor o gün kefalet hakkı olmadan doğrudan tutuk evine gönderildi. Dışarıda kalabalık haykırıyordu. 29 Kasım'da ceza verildi. 4 yıl. Yasanın izin verdiği en üst sınır. Hakim, olanları korkunç bir tıp döngüsü olarak tanımladı ve doktorda pişmanlık görmediğini söyledi. Ama 2 yıl dolmadan tahliye edildi. Sebep, cezaevlerinin dolu olması ve iyi hal indirimiydi. Kaliforniya, Teksas ve Nevada'daki doktorluk lisanslarını kaybetti. 50 konser hiç yapılmadı. Geriye 50 konser kaldı, 750 bin bilet, hiç girilmeyen bir arena, kurulup hiç kullanılmayan bir sahne ve tek bir gecelik uyku için ödenen bedel. Peki siz olsaydınız, o gece o odada dur diyebilir miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. O odada olan şey basitti. Uykusunu satın almak isteyen bir adam ve ona hayır diyemeyen bir doktor. Aralarında ayda 150 bin dolar duruyordu ve hiç kimse duramadı. Onu sahne öldürmedi. Onu kimsenin dur diyemediği bir sessizlik öldürdü. Dünyanın en kalabalık adamı, en çok ihtiyaç duyduğu şeyi ararken yapayalnızdı. Ve ışıklar tek tek söndü. Eğer bu hikaye sizi de düşündürdüyse, kanalımıza abone olun, yeni hikayelerden haberdar olmak için bildirim ziline basın ve düşüncelerinizi yorumlara yazın. Videomuz burada sona eriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın.